Ben İstanbul Fatih 1962 doğumluyum. Doğduğumdan beri de Fatih'te ikamet ediyoruz. Ailem yani annem, babam, kardeşlerimle beraber Fatih'te büyüdüm, okudum, evlendim, iş yerim de Fatih'te. İnşallah da ömrümüz devam ettiği müddetçe de Fatih'te kalmayı yeğliyoruz. Biraz önce dediğim gibi Fatih'te doğdum, büyüdüm. İskenderpaşa Mahallesi'nde doğdum. Orada baba evinde 26 yaşına kadar yaşadım. İki kardeşim, annem babamla beraber. 26 yaşında evlendim. 26 yaşında evlendikten sonra da gene Fatih'teydim. Fatih'ten hiç ayrılmadım. İlk evli oturduğum semt Yavuz Selim'di. Daha sonra Hırkaya Şerif'te oturuyorum şu anda. İş yerim de Fatih'teydi ve hala da Fatih'te. Dediğim gibi konuşmalarımın hepsinin içinde, kelimelerin hepsinin başında tekrar ederseniz Fatih geçiyor. Fatih çünkü benim için çok önemli bir nokta. Dediğim gibi annem, babam ve iki kardeşim vardı. Bu kardeşlerim de aynı şekilde Fatih'te oturuyor. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bizim aileden yani anne, baba, dayı, amca, babaanne, anneanne gibi bütün hala diyeyim. Bunların hepsi bir sacı ayağı şeklinde hepimiz Fatih'te oturuyorduk. Ve hala da çoğunluğumuz diyeyim Fatih'te oturuyoruz. Bununla ilgili bir anekdot da var. Yani Fatih'ten kaçanlar, yani daha doğrusu Fatih'te nüfusun fazlalaşmasıyla beraber oluşan şeyden kaçanlar İstanbul'un diğer çeşitli semtlerine, ilçelerine taşındılar. Bu arada bir abimiz vardı rahmetli. O derdi ki sizi Fatih Hazretleri kovuyor kardeşim, siz buradan niye gidiyorsunuz derdi. Yani onun için Fatih'ten kovulmamaya çalışıyoruz. Onu söylemeye çalışıyorum. Ben ilkokulu Fatih İlkokulu'nda okudum. Taş Mektep bizim eski tabiriyle Taş Mektep'te okuduk. Daha sonra ortaokulu Bozdağ Ortaokulu'nda okudum. Liseyi Vefa Lisesi'nde bitirdim. Yani oturduğumuz ilçede hem yaşadık hem de okullarımız da Fatih ilçesindeydi. Yaşantımız böyle şekillendi ve şu anki duruma kadar geldik. Tabii dediğim gibi ataerkil bir aileyiz. Bütün Türk toplumunda olduğu gibi. Anne baba evinde yaşadık, büyüdük. Güzel bir yaşantımız vardı. Hala da Allah çok şükür öyle devam ediyor bu yaşantı. Babamı rahmetliyi kaybettik tabii. Şu anda annem hayatta. Kardeşlerim, eşim, çocuklarımla beraber Fatih'te yaşıyoruz. Çocukluğumuz dönemine geçerseniz, çocukluk dönemi tabii bizim çok güzel bir çocukluk dönemimiz oldu. Çünkü yaşadığımız semt, daha doğrusu yani sadece bizim yaşadığımız semt değil, ülke genelinde de belki böyleydi. Çocukluk farklı bir ortamdı. Yani şimdiki çocuklarla bizim çocukluğumuzun karşılaştırdığınız zaman çok taban tabana zıtlıklar meydana geliyor. Bizim kendi kendimize yarattığımız bir sürü oyun oldu. O oyunlardan zevk alırdık ve yaşantımızı devam ettirirdik. Şimdi çocuklar dijital ortam çocuklar oldukları için hepsi ekran karşısında veya da ellerindeki joysticklerle, oyun şeyleriyle, masalarında oynayarak çocukluklarını heba ediyorlar. Aslında çocukları da bu yönde eski oyunlar bazına indirerek onlara da o şeyleri tattırmakta fayda görüyorum. Dediğim gibi ben ilkokulu, ortaokulu, liseyi semtimdeki okullarda okudum. Kardeşlerim de aynı şekilde aynı okullarda okudular. Şöyle benim babam, daha doğrusu babamın babası Kosova göçmeni, Priştine göçmeni. Birinci Dünya Savaşı başında, yani İkinci Balkan Harbi'nin hemen sonrasında İstanbul'a gelmişler. Daha sonra İstanbul'daki o karışıklığın şeyiyle tabii burada rahat edememişler veyahut da ticari anlamda belli bir şeye ulaşamadıkları için İzmir'e yerleşmişler. Babam 1926 İzmir doğumludur. İzmir'de doğmuş, büyümüş. Askerliğin hemen sonrasına kadar İzmir'de ikamet etmiş. Ondan sonra işte ticari kaygıların bu sefer tersine göçü başlamış
Bu sayede babam İzmir'den İstanbul'a göç ederek İstanbul'da hayatını ve ticaretini yapmaya çalışmış ve İstanbul'da da ömrünün boyunca yani hayatı devam ettiği müddetçe de burada ticaretini yapmış. O arada annemle tanışıyorlar, evleniyorlar ve bizler dünyaya geliyoruz. Ben 3 kardeşim, ben ve 2 tane bir erkek, bir kız kardeşim var. Bu şekilde aile yaşantımız devam etmiş. Oturdukları sıraya kadar hep bütün arkadaşımı hemen hatırlarım. Biraz da şey gücüm fazladır, görsel gücüm fazla olduğu için belki arkadaşlarımı hatırlarım. Ve hatta arkadaşlarımın çoğunluğuyla da irtibatım hala sürmektedir. Allah rahmet eylesin, ilkokul hocama gelince çok büyük bir parantez açmam gerekiyor. Çünkü çok girişimci, çok idealist bir hocaydı. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, eski hocaların, eski öğretmenlerin yapısal karakteriydi tahmin ediyorum o. Bir de öğrenci-öğretmen ilişkileri de farklıydı. Saygı olayı çok farklıydı. Bir hoca sokağın başında göründüğü zaman talebe esas duruşa geçerdi. Hocası geçiyor diye. Şimdi yani malumunuz yani haberlerden de duyduğumuz, yani kendi gördüğümüz de olay. İlişkilerin tezatlığı farklılaştı. Hocamın girişimciliğini şöyle söyleyeyim. Biz ilkokuldayken yarışmalar düzenlenirdi. Yani ben ilkokul 69 girişliyim. Ben 1969'da ilkokula başladım. Yani 70'lerde, 71'lerde biz Japonya'da yapılan resim yarışmasına buradan resimlerimizi gönderiyorduk. Yağlı boya resim yapıyorduk. Biz ilkokulda yani 10 yaşında, 11 yaşındaki çocuğa yağlı boya resim yaparak bu resimleri Japonya'da düzenlenen bir yarışmaya katılma becerisi olan bir hanımefendiydi. Tabii ben bir apartman dairesinde doğduk, büyüdük. 3 odalı bir evimiz vardı. 3 odalı bir salon bir evimiz vardı. Kardeşlerim ilk etapta kardeşlerimle ben aynı odayı paylaşıyorduk. Daha sonra büyümeye başlayınca iki kardeş bir odayı, bir kardeş bir odayı paylaşarak hayatımızı sürdürdük. Apartman dediğiniz zaman şöyle şeyler geliyor aklıma. Eskiden bizim binamız 5 katlı bir apartmandı. 5 katında oturan insanlar da sanki bizim ailemizin bir ferdiymiş gibiydi. Yani annem diyelim ki o gün bir gezmeye gitti, bir alışverişe gitti. Ben okuldan geldiğim zaman evde kimsenin olmaması benim için bir handikap değildi. Niye? Çünkü üst katımızda Hatice Hanım teyze vardı. Ben ziline basardım. Hatice Hanım teyze de önlüğümü, ayakkabımı üstümü başımı çıkarırdım. Karnım açsa yemeğimi yerdim. Ondan sonra çıkar sokakta top oynardım. Diğer oyunlarımı oynamaya devam ederdim. Yani apartmandaki ilişkilerin sıcaklığını anlatmaya çalışıyorum burada. Yani hiçbir şekilde apartmandaki başka bir dairenin kapısı bana hiçbir şekilde kapalı değildi. Yani ben zile bastığım zaman Hatice teyze, işte Fatma Hanım, şudur budur hepsi benim annemdi. Veya da oradaki insanlar da benim babamdı gibi o bir ortam vardı apartmanlarda. Ama şimdi yazık diye biraz önce oyundan girdik çocuklar da, yani çocuklar bu şeyleri yaşayamıyorlar. Sıcaklıkları yaşayamıyorlar. Çünkü insanların birbirine karşı olan duyguları mı değişti? Yoksa güvenleri mi değişti? Onlar da farklı bir incelenmesi gereken bir konu yani. Şöyle ama benim annemin annesi babası Balat'ta oturuyorlardı. Balat semtinde oturuyor. Fatih'in Balat semtinde oturuyorlardı. Balat semtinde gayrimüslim vatandaşların sayısı daha fazlaydı. Oradaki komşularımızın içinde hem Musevi hem Ermeni olan vatandaşlarımız vardı. Onlarla da komşuluklarımız çok iyi şekilde devam ediyordu. Biraz önce benim anlattığım apartmandaki komşuluk ilişkileri gibi. En azından saygıları vardı. Bir Ramazan'da siz oruç tutuyorsanız o insanlar da sanki oruç tutuyormuş gibi davranırlardı. Yani açıktan bir şey yememeye çalışırlardı. Bir bayramda sanki sizin bayramınız onların da bayramıymış gibi sizi bayramlaşmaya gelirlerdi. Tebrik ederlerdi gibi. Şöyle söyleyeyim, benim çocukluğumdan hatırladığım bizim semtimizde yani doğdum büyüdüğüm İskenderpaşa semtinin içinde çokça
köşk vardı. Yani hep apartman şeklinde, müstakil evler şeklinde değil, apartman şeklinde de müstakil evlerin çoğunluğun vardı yani. O evlerden bir tanesi bizim evin hemen karşısındaki bir ev yerinde şu anda bir apartman var. Beton yığını var. Eskiden benim idealimdeki bir ev şekliydi o. Çünkü iki taraftan böyle merdivenle çıkılarak bir alana çıkıyorsunuz. Oradan da cümle kapısından binanın içine girilen bir binaydı, köşktü. Çok güzel bir köşktü. Çocukluğumdan hala da o manzara gözümün önündedir. Ve bu şeylerin, köşklerin bahçelerinde meyve ağaçları vardı. Bu ağaçlardan meyvelerimizi yerdik. O köşkün bahçelerinde oynamaya çalışırdık. Bunun dışında oyun alanlarımız çoktu. İşte o köşklerin bahçelerinden veya da açık alan olarak kalan, sonradan yıkılmış, sonradan açık alan olarak kalmış yerler veya bostan diye adlandırdığımız mekanlar vardı. Bu mekanlarda biz top oynardık, diğer çeşitli oyunlarımızı oynardık. Yani şehrin içinde oyun alanları veya da çocukluk olarak konuşuyorum, oyun alanları veya da zaman geçireceğimiz alanlar fazlaydı. Bunun dışında mesela bir Kurban Bayramı düşünün. Kurban Bayramı'nda şu anda nerede hayvan keseceğinizi düşünürsünüz. Acaba nerede, hani bir kesimhane var mı, orada var mı diye. Bizim öyle bir derdimiz yoktu çocukluk döneminde. Çünkü hemen karşımızda bir arsa vardı. O arsada hayvanlarımızı kurban ederdik. Oradan parçalandık, evimize öyle çıkarırdık gibi. Yani bunun gibi bir sürü şey var yani. Valla bizim çocukluğumuz döneminde o kadar çok oyun vardı ki oyunları dönem dönem mevsimsel şeyler vardı. Oyun şekilleri vardı. Mesela bir sonbahar dönemi geldiği zaman veya da ilkbahar döneminin başlarında bir uçurtma olayı vardır. Uçurtma uçururduk çünkü rüzgarın fazlalaştığı dönemde uçurtma mevsimi vardı. Topaç dediğimiz, şimdi çocukların topacın ne olduğunu biliyorlar mı onu bilemiyorum. Tahtadan yapılmış, altında bir kamera denen bir çivisi olan, üstüne kaytan sarılır. Kaytan boşaldığı zaman o topaç yerde döner. O topaç oyununu oynardık. Misket bilye, misket oynardık. Bunun dışında işte saklambaçlar vardı, birbirimizi kovalamacalar vardı. Alman-Rus dediğimiz şey oyunlar vardı, isim sayılırdı. İşte o kaçardı falan gibi böyle. Yani çok çeşitli oyunlar vardı. Bunların hepsini oynuyorduk. Uçurtmayı daha çok Şehzadebaşı'nda. Şehzadebaşı'nda şu anda bir çalışma alanı var. Tarihi orada bir şey vardır. Eski Bizans'tan kalma bir kalıtlar vardır. Orada uçururduk. Çünkü orası geniş bir alandı. Yani şeyi de uçurtmayı uçurabileceğimiz, yani kaldırıp indirebileceğimiz bir alandı. Yani tellerden, şunlardan, bunlardan arındırılmış bir yerdi. Yani bir tele takılmak veya da işte başka birine zarar vermeyecek şekilde olan bir alan, geniş alandı. Orada uçururduk genelde. Valla bugünkü kadar öyle çok büyük abur cubur şeyimiz yoktu. Bizim yaptığımız şu vardı. Mesela Petibör bisküvi vardır. Şu anki 4 kare. O Petibör bisküvinin içine lokum koyardı bakkal amcamız. İki şeyin arasına, Petibör'ün arasına lokumu sıkıştırır. Bize verirdi. O mesela bizim için bir abur cuburdu yani. Onun dışında leblebi şekeri, ne bileyim leblebi unu. Hatta bunun da esprisi olurdu. Leblebi ununu yerdik. Ondan sonra da ıslık çal falan gibi çalamazdık. Bunun gibi yani abur cuburlar. Yani daha doğrusu abur cuburun bile şeyi vardı söylesene. İnsan metabolizmasına faydası olan abur cuburlardı. Yani şey olan değil. Şu anki gibi trans yağlarla yapılmış abur cuburlar değildi yani. Ben mali müşavirim. Lise bittikten sonra bu mesleğe başladık. Metrozöre başladık. Allah rahmet eylesin, dayım mali müşavirdi. Onun yanında mesleğe başladık. Aslında dediğim gibi mesleğe gönüllü olarak başlamamın sebebi babam mobilyacıydı, mobilya imalatçısıydı. Belki daha doğrusu ticaret belki benim kafamda vardı ama daha sonra
hayat bizi bu şekilde yönlendirdi. Yaklaşık 42 senedir mali müşavirim ve böyle de devam ediyoruz. İstanbul, İskenderpaşa'da iş yerimde. Dediğim gibi Fatih bizim kanımıza işlemiş bir olay. Yani doğduk, büyüdük, işimiz, evliliğimiz, her şeyimiz Fatih'te olduğu için mesleğimiz de Fatih'te oldu. Şöyle söyleyeyim, Fatih'te evlenmeden önce düşündük bazı yerlere şey yapmayı eşimle beraber. Hatta Kozuyatağı, o zaman Kadıköy Kozuyatağı yine teşkil ediliyordu. Bahçeli Nizam yüksek binalar. Yani biz de oraya gidelim mi, yani orada mı yani tutalım evimizi, yani orada mı şey yapalım gibilerinden kendi içimizden geçiyorduk. Hatta gittik, gezdik, gördük falan. Daha sonra eve döndüğümüzde kendi kendimize oturup bir düşündük. Ya dedik, biz orada ne yapacağız? Burada Fatih'te evden çıktığımızda veya da iş yerinden çıktığında evimize gidene kadar evle iş yeri arasında en azından 10 kişiyle 15 kişiyle selamlaşıyoruz, şakalaşıyoruz. Yani Kozyatağı'nda oturursak bu nasıl olacak? Monoton bir hayat olur diye ondan hemen vazgeçtik. Ve ondan sonra da Fatih'te hayatımızı sürdürdük. Valla benim çocukluğumda tabii semt esnafları vardı çoğunlukla. Şimdiki gibi market odaklı bir alışveriş yoktu. Marketin başlangıcı aslında şöyle bir şey. Migros Fatih Caddesi'nde, Fevzi Paşa Caddesi üzerinde gelirdi. Migros'un arabası gelirdi. Yani bir Migros kamyonu gelirdi. Ön kapıdan girerdiniz, alışverişinizi yapardınız. Şu anki marketler gibi ama daha ufak bir hacim olarak düşünün, bir kamyonun içindeki şeyleri. Ön kapıdan girerdiniz, alışverişinizi yapardınız, sepetinize koyardınız, arka kapıdan parayı ödeyip çıkardınız gibi. Ama bu tabii çok istisnai bir olayı anlatıyorum. Ben bütün şey esnafla yapılan alışverişlerdi. Bakkal, kasap, manav, ciğerci, ne bileyim işte yoğurtçu, balıkçı. Bunların hepsi ufak çaplı dükkanlar, esnaf dükkanlarıydı ve bunlardan alışverişlerimizi yapardık. Ve hem malın kalitesini hem de tazesini alırdık, yerdik. Ve güvenle alırdık bunları da tabii, bu alışverişleri de yapardık. Çünkü bakkal amcamız veya da ne bileyim işte kasabımız, manavımız bizi hep tanırdı. İlişkilerimiz de sıcak olurdu. Onun için de hem tazesini hem kaliteli şeyimizi ya yiyeceklerimizi buradan temin ederdik. Tabii Barbaros Yoğurtçusu bizim çocukluğumuzdan önce belki de kurulmuş. Tabii bizim çocukluğumuzun öncesinde kurulmuş bir işletmedir. Hemen evime de çok yakındır. Hatta bizim bebeklik dönemimizde bebek yoğurdu diye satarlardı böyle ufak şeylerde. O bebeklik yoğurtlarıyla büyümüşüzdür. Ve bizim çocuklarımız da o şekilde büyümüştür. Barbaros Yoğurtçusu semtimizin en eski semt kuruluşlarından bir tanesidir. Şu anda tahmin ediyorum ki 3. kuşak işletmeciliğini yapıyor. Bu işletmeciliği yapan işletmecilerden biri de benim arkadaşımdır kendisi. İşte dediğim gibi ilk önce dede demek ki kurdu. Ondan sonra babaya kalıyor. Şimdi de bizim yaşıtımız olan 3. kuşak torunlar işletmeyi devam ettiriyorlar. Şu anda yani gezileri yapıldığı zaman, İstanbul'da bazı bir kültür gezileri yapıldığı zaman tahmin ediyorum ki Barbaros'ta da bir konaklama noktası oluyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bakkal market savaşları başladığı gibi esnaflık artık kalmadı. Zaten esnaflık dediğimiz zaman o şey de bitti. Eski esnaf kavramı da bitti. Onun için şu anda düşünüyorum Fatih'te öyle eski esnaf karakteri taşıyan işte biraz önce söylediğimiz Barbaros'un dışında benim de hatırımda öyle eski esnaftan yani kalan kimsenin olduğunu zannetmiyorum. Yeni tabii bu şöyle bir şey var. Onların yerine yeni esnaflar geldiler ama yani eskiye kıyasladığınız zaman o tadı alamıyorsunuz tabii oradan. Valla bizim dönemimizde mesela yaz dönemlerinde bahçe sinemaları vardı. Yazlık sinemalar vardı. Yazlık sinemalara gider. Çevremizde de 3-4 tane, bizim semtimizde 3-4 tane
yazlık sinema vardı. Onlara giderdik. Onun dışında kapalı sinemalar vardı tabii. Yani normal mekan sinemalar vardı. Bu sinemalara giderdik. Bunlardan mesela işte Halıcılar Caddesi üstünde, şu anda halihazırda Halıcılar Caddesi mevcut. O Halıcılar Caddesi üstünde renk sineması vardı, zevk sineması vardı. Bunlarda birinde Türk filmi oynarsa birinde ecnebi film oynardı. Hangisini tercih ederseniz orada, hatta şöyle söyleyeyim, kara borsadan bilet alarak filme girdiğimiz bile oldu yani, öyle dönemler bile yaşadık yani. Bunun dışında çevremizde de şimdi şöyle, demek ki eski Fatih'te, daha doğrusu eskiden kültürel hareketlilik daha farklıydı, daha fazlaydı demek ki. Yani tiyatrolar vardı. Bizim çocukluğumuz döneminde çok tiyatro sahnesi vardı. O tiyatrolara giderdik, sinemalara giderdik. O renk zevkin dışında da birçok şey vardı, salon vardı. Bu salonlarda da filmler oynatılırdı ve onların hepsine giderdik. Yani bunun dışında kültür, yani böyle sanat etkinliğinin dışında gençlik olarak da işte bilardo salonları vardı. Bilardo oynamak için bir şeydi zaten, o ayrı bir olaydı. Orada bilardo salonlarına giderdik. Ama şunu söyleyeyim, hiçbir şekilde bu bilardo salonlarında bile kötü alışkanlık elde etmedik. Ben çünkü şöyle söyleyeyim, ilkokul döneminden itibaren ben sporla uğraşmaya başladım. İlkokulda Ferda hocam vardı, beden hocası. Beni, daha doğrusu bütün talebelerini bir şekilde şeye empoze etmeye çalışıyordu. Spora empoze etmeye çalışıyordu. Demek ki en çok empoze ettiklerinden biri de bendim. Spora şey yaptık, dahil olduk. Sporla ilgilendiğimiz için yani böyle bir şey hiç aklımızdan geçmedi. Ben 60 yaşındayım. Daha sigara içmedim. Yani böyle bir kötü alışkanlıklar elde etmedik. Yani çocukları da bu şekilde elinden tutarak bir şekilde kanalize etmekte güzel bir olay olduğunu düşünüyorum. Ben şöyle söyleyeyim, ben profesyonel olarak voleybol oynadım. Ama bunun dışında basketbol, voleybol, futbol, bisiklet binme, atletizm, yani sporların birçoğunu yaptım. Ama dediğim gibi yani top şey voleybol. Okul hayatında voleybol oynadım. Daha sonra da şeylerde, spor kulüplerinde oynadım. Galatasaray Genç'te oynadım. Onun dışında Otomarsan'da oynadım. Otomarsan ana takımda oynadım. Tabii evlilik çağı geldikten sonra da bunları yavaş yavaş frenliyorum. Ama şu anda mesela bana oynar mısınız derseniz oynarım yani. Genelde Türk yapımı filmler vardı. İşte Cüneyt bilhassa şöyle söyleyeyim. Bizim bazı okullarımızda, çevre okullarımızda, mesela Fatih İlkokulu'nda bu vardı, benim ilkokulumda, Taş Mektep'te sinema salonu vardı. Sinema salonunda mesela filmler oynardı. Talebeye de ve ailelerine de seyredilecek. Bunun dışında Fethiye semtinde bir okul vardı. Orada da mesela şey oynadı, sinemalar. Buralarda işte Cüneyt Arkın'ın, bizim meşhur Allah rahmet eylesin, Cüneyt Arkın'ın filmleri olur. Malkoçoğlu, işte Kara Murat falan gibi. Bunları hiçbirini kaçırmazdık çocukluk döneminde. Onun dışında bahçe sinemalarında da işte dediğim gibi Türk yapımı filmler genelde oynanırdı. Onları seyretmeye gidilirdi. Yani yakın tarihe kadar İstanbul Fatih ilçesi içindeki gazinolardan biri Çakıl. Bunun dışında, Çakıl'ın dışında da Gar gazinosu da vardı. Vatan Caddesi'nde Luna Park gazinosu vardı. Burada o tarihteki az solist artist şeylerimiz, şarkıcılarımız, sanatçılarımız buralarda konserler veriyordu. Matineler yapıyordu. Kadın matinesi falan gibi matineler yapılan salonlardı buralar. Şu anda öyle bir şey yok Fatih'te, tahmin ediyorum. Eskiden aileler ve orta direkt aileler bile buralara bu gazinolarda rahatlıkla bu matinelerine veya da işte normal seanslarına gidebilen yerlerdi. Yani şu anda bir gazinoya normal bir ailenin gitme olasılığının düşük görüyorum, ama işte o zamanlarda bunların hepsi yapılabilen makul fiyatlarla olan yerlerdi. Dediğim gibi yani iyi sanatçılarımız da buralarda sahne almıştır. Yani şu anki Bülent Ersoylar işte gibi
örnek vereyim. Daha aşağıda Hamiyet Yüce Sesler falan filan demeyeyim mi? Çocukluğumuzda gibi. Çakıl Gazinosu ile Gar Gazinosu şu anki Marmaray tren istasyonunun olduğu bölgedeydi. Bir tanesi hemen istasyonun olduğu yerde. Çakıl yani dediğim gazino. İstasyonun hemen olduğu yerdeydi. Gar Gazinosu, özür dilerim. Gar Gazinosu hemen oradaydı. Çakıl da hemen onun caddenin hemen karşısındaydı. Yani aralarında bir 50-100 metre mesafe olan gazinolardı bunlar. Diğerini söylemiştim zaten. Luna Park gazinosu da şu anda Vatan Caddesi'nin, Akdeniz Caddesi, Oğuzhan Caddesi'nin kesiştiği noktadaydı. Yani eğlencelerimiz buralarda oluyordu yani çocukluğumuz döneminde, gençlik dönemlerimizde. Fatih ilçesini şimdi eski Eminönü'nü de Fatih'in içine dahil ettiğimiz için eskiden Gülhane Parkı gidilen yerlerdi. Gülhane Parkı'nın içinde hem hayvanat bahçesi vardı, hem hayvanat bahçesi ziyaret edilirdi, hayvanlar gezilirdi. Hem de o arada da mesire yerlerinde de piknikler yapılabilinen yerlerdi. İstanbul'un yani eski İstanbul'da, eski Fatih'teki şeylerimiz, söylesmek gezilip mesire yapılıp, gezilip piknik yapılacak yerler bunlardı. Şimdi daha iş biraz daha manzara kötüleşti. Yol kenarlarında, şunlar burada falan gibi yapılıyor ama o zaman da sayının da az olması belki, insan sayısının da, popülasyonun da az olması sebebiyle belki belli bir alan içinde kalıyordu. Gülhane Parkı yani mesire ve eğlence yeri olarak değerlendiriliyordu. Giderdim. Vefa Bozası'nda zevkle içerdik. Hatta oradan bir şey anlatayım. Bozayı içersiniz. Bozayı içtikten sonra parmakla da böyle şeyi yalamak da ayrı bir zevktir. Bardağı yalamak da bir zevktir yani. Vefa Bozası çok eski bir tarihli bir kuruluş. Hatta Atatürk'ün de bir şey içtiği, boza, oraya izah edildiği boza içtiği bardak da hala da orada bir fanus içinde saklanmakta. Tabii bir buluşma yeri de oluyordu şeyde bozacıda. Yani okuldan çıktıktan sonra işte bozacıda buluşalım gibi buluşma noktası da oluyordu bizim için. Arkadaşlar da bayağı bir zaman geçirdiğimiz bir mekandı. Hatta onun karşısında bir de eskiden de kalma, hala da devam ediyor bir kuremişçi, leblebici vardır. O leblebiyi alıp bozayı öyle içmek ayrı bir zevkti. Valla şöyle söyleyeyim, şimdi onun çevresindeki tarihi yapılar diye düşündüğüm zaman Vefa Lisesi kendi başlı başına zaten bir tarih. Onun dışında hemen onun yanında Şehzadebaşı Camii var. Şehzadebaşı Camii'nin hemen karşısında bir medrese var. Adı şu anda toparlayamıyorum. O medrese var mesela tarihi yapılar olarak. Hatta şöyle bir şey de var, anekdot da var. Şeyin köşesinde, Şehzadebaşı'nın köşesinde bir döner taş vardır. O döner taş İstanbul'un merkezi olarak adlandırılır. Giderdik o taşı çevirirdik, yani biz de merkeze geldik diye kendi kendimize şakalaşırdık. Bizim zamanımızda çocukluk ve gençlik dönemimizde Fatih Fevzipaşa Caddesi'nde minibüs çalışırdı. Minibüs hatları vardı. Şimdi başka semtlerde hatlar var. Eskiden minibüs hattı bizim Fatih'ten de geçerdi. Durakları da Veznecilerdi. Veznecilerden başlar İstanbul'un dışındaki ufak semtlere kadar giden hatlar vardı. Bunun dışında otobüs kullanıyorduk tabii. Bunun dışında yani şu andaki gibi raylı sistem pek yoktu bizim gençlik ve çocukluk dönemimizde. Yani bizden önce varmış ama hatta bu tramvay, Edirne Kapı, Taksim tramvayı bile varmış. O bizim çocukluğumuz döneminde onlar kaldırılmış ama ben hatırlamıyorum yani. Tabii vapuru hala da kullanıyoruz. Karşıda veya da işte Üsküdar, Kadıköy gibi semtlerde işimiz olursa burada vapur Eminönü'nden, Karaköy'den bu vapurları kullanıyorduk. İşte o çok acıklı bir şey. Onu hiç karşılaştırmamak durumunda olmak istemiyorum. Fatih dediğim gibi yani kendi başına yeten bir ilçeydi. Yani her şeyi Fatih'te tedarik edebiliyordunuz. Zevk, bir eğlence, biraz önce konuştuğumuz gibi eğlence mekanlarının çoğunluğu Fatih'te vardı. Kültürel
zenginliği vardı. Bunları burada değerlendirebiliyordunuz, elde edebiliyordunuz. Şimdi Fatih'te bunların sayısının azalması veya da işte işletmelerin, bu tarz işletmelerin veya da bu tarz yapıların azalması veya da nüfusun fazlalaşmasından bağlı olarak buralardan faydalanamıyorsunuz veya da buralardan faydalanamıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim, benim oturduğum semtte bu tarz belki yani sokak, mahalle, apartmanın önünde yani binanın önünde oturarak sohbetler belki yoktu benim oturduğum, doğduğum, büyüdüğüm semtte ama şöyle söyleyebilirim. Biraz önce ilk başta dönersek anneannemler dedim ya Balat'ta oturuyorlardı. Oradaki bahçeli evlerdi bunların çoğu. Bahçeli evler olduğu için işte komşularla ilişki ancak kapı önlerinde veyahut da bahçenin herhangi bir bahçe yani bir ailenin bahçesinde oturup orada konuşmalar, orada dertleşmeler işte ya da ortak yapılacak bazı şeylerin şeyler yapılabiliyordu o anda. Ama dediğim gibi benim oturduğum semt olarak yerde böyle bir şey yoktu. Ama komşuluk ilişkileri dediğiniz gibi baştan bir sürü söyledim. Yani aile gibiydi insanlar birbirleriyle. Bunun dışında biraz önce şeyi söyledik mesela gazinoları söyledik. İlişkilerin şeyi. Burada mesela işte aileler birleşirlerdi. Kadınlar bilhassa. Biz o zaman daha çok ufak çocuk olarak düşünüyorum kendimi. Ailelerimiz, kadınlar toplanırlardı. Kadın matinesine giderlerdi. Biz de onlarla beraber giderdik. Kadınlar evde işte börektir, çörektir, dolmadır, şunları bunları hazırlarlardı. O gazinolarda da hem sanatçıyı dinlerdik hem de oradaki yapılan ailelerin birlikte toparladık, bir araya getirdikleri yiyecekleri de yerdik. O öyle bir anekdot yani. Vallahi eski tarihteki bir sürü çok sanatçı vardı yani bunlar şimdi tek tek aklıma gelmiyor ama yani çok değerli sanatçıların vardı yani. Şöyle düşünüyorum ben şimdi şu çekimi yaptığımız ortama yakın olarak düşünüyorum. Mesela şeyde Unkapanı'nda şu an Kadir Has Üniversitesi olarak işletilen, kullanılan üniversitenin olduğu yer eskiden Civali Tekel fabrikasıydı, tütün fabrikasıydı, sigara fabrikasıydı orası. Şu anda mesela üniversite olarak kullanılıyor. Onun dışında çevrede düşündüğüm zaman genelde yani Fatih'in içinde olarak yok belki de Topkapı semtinde işte oralarda mesela işte Uzel makine fabrikası vardı. Ne bileyim Yeşilkundur ayakkabı fabrikası vardı. Man otobüs fabrikası vardı. Şimdi bu saydığım yerlerin çoğu da konuta döndürüldü. Bir sürü oturum mekanları oldu oralar. Yani fabrikalar konuta dönüştürüldü yani. Şey hariç. Kadir Has Üniversitesi hariç. Yani tekel sigara fabrikası hariç. Şimdi şöyle söyleyeyim. Fatih tarihinden beri göçle oluşturulmuş bir semttir. Ama bu semt o göçler şöyle kendi toprağı içindeki Türk toplumunun kendi toprağı içindeki yer değiştirmesiyle oluşturulmuştur. Ama şimdi şu anda yaklaşık bir 15 senedir 10 senedir 15 senedir olan göçün olayı farklı. Bu göçler yabancı göçlerin olması İstanbul'daki demografik yapıyı da etkilemek durumunda kaldı. Yani şöyle söyleyeyim. Yani İstanbul'un içinde biz Türkler yabancılaştık. Yani bir caddede ben Fatih'ten örnek veriyorum. Fevzipaşa Caddesi'nde yürüdüğüm zaman karşı istikametten bana doğru gelen 10 kişinin 9 tanesinin yabancı olduğunu sezinliyorum zaten. Hal ve hareketlerinden, konuşmalarından sezinliyorum. Bu da beni tedirgin ediyor. Yani rahatsız ediyor. Bu göçe başa dönersek Fatih zaten bölgesel olarak söyleyeyim. Fatih'in belli bölgelerinde farklı kesimlerden gelen insanlar vardır. Ne bileyim işte Balat, Küçük Mustafa Paşa, Eyüp'e kadar olan yerde mesela diyelim ki Karadenizliler çoğunluktadır. Unkapanı çevresi bu Haydar diye adlandırdığımız semtte mesela Siirtlilerin çoğunluğu vardır.
ona bakarsanız işte şey tarafında, Unkapanı'nın karşı tarafında, şey tarafında, Eminönü tarafında Kastamonular toparlanmıştır gibi, ya da Aksaray'da işte Konyalı ve Aksaray, işte Karaman'dan gelen insanlar çoğunluğu vardır gibi bir göç almıştır. Ama bu dış göçlerin farklılaşması, çoğalması bu şeyi de bozdu. Yani yerleşim alanlarının konumlanmasını da bozdu. Safular Hamamı benim doğup büyüdüğüm eve çok yakın bir hamamdır. Tarihi bir hamamdır. Hemen altında Sofular Camii vardır. Hamamda şu anda yaklaşık bir uzun bir zamandır gitmiyorum ama eskiden işte Göbektaşı'dır, işte terleme odasıdır, cenderep mi derlerdi eskiden onlar, oralar falan hala aklımda şeyini taşıyor, canlılığını taşıyor. Bir ayrı bir zevktir banyo, hamam şeyi. Yani dedim ya, belki bir 15 senedir gitmiyorum ama uzun zaman kullandığımız bir mekandı yani. Çok uzağa gitmedim. Ben İskenderpaşa Mahallesi'nde doğdum büyüdüm dedim. Evlendiğimde de 2 mahalle öbür tarafa gittim. Yavuz Selim'de oturmaya başladım. Yani oradaki dokuyla doğup büyüdüğüm mekandaki doku birbirinin aynıydı. Hiçbir değişiklik yoktu. Dediğim gibi çok yakın mesafede bir yer yaptık. Daha önce ilk başa dönersek, dediğim gibi yani insanlar aileleri, yani kök aileden kopanlar da farklı bir yere gidemiyorlar Fatih'ten. Yani gene Fatih içinde oluyor. Sadece ayağı oluşturuyorlar. Yani biri şu binada oturuyorsa diğeri şu binada oturuyor. Öbürü 3 sokak aşağıda oturuyor ama gene aynı ortamda yaşıyorsunuz mecburen. Tekkelerden dediğiniz zaman işte benim aklıma Nurettin Tekke geliyor mesela, şeyde, Ahmet Özhan'ın. Onun dışında yani biraz uzağa gittiğiniz zaman, yani şu andaki, yani merkezden biraz uzaklaştığınız zaman Sümbül Efendi var, Merkez Efendi var. Hani bunlar başlı başına ekol olan tekkeler. Bunlar geliyor aklıma. Çok zevkliydi. Bugünkü gibi değildi en azından. Bugün yani televizyonlarda işte bir özel, o güne ait bir özel şey hazırlanıyor. Atıyorum Kandil için diyelim ki bir program hazırlanıyor. Televizyonda kimse onu seyretmiyor. Allah affetsin, televizyon açık, herkes muhabbet yapıyor. Böyle bir şey yoktu. Yani en azından bir Ramazan diye düşünürsek, Ramazan'ın 30 gününde oruç tutulurdu, Allah kabul etsin. Ve 30'unda da teraviye gidilirdi ve camiler gezilirdi. Burada teravih kılınırdı, diğer camiye gidilirdi, bir dua dinlenirdi falan gibi. Onun dışında Kadir geceleri çok önemliydi. Yani çocukluğumuzda ve gençliğimizde hala da yapmaya çalışıyoruz, Allah kabul etsin de. Yani Kadir geceleri bir şey vardır, 7 cami gezeceksin diye. En azından o 7 camiyi gezerdik. Peygamberimizin sakalı şerefini bir ziyaret ederdik. Hırkasını ziyaret ederdik. Ondan sonra sabah namazını kıldıktan sonra evlerimize dağılırdık gibi. Yani şimdi böyle bir şey de çocuklarımızı yönlendirmemek, kabahat belki de bizde, onu da araştırmak lazım da, onu da irdelemek lazım da. Yani yönlendirmeyi az mı yapıyoruz? Yani biraz bizde mi kabahat var? Onu da bir değerlendirmekte fayda var. Bayram sabahları bizim için çok önemliydi. Bayram sabahlarında aile kahvaltısı yapılırdı. Yani aile derken işte çekirdek aile veya da işte babaanne, anneanne, dede varsa onlar da davet edilirdi. Ve sofra biraz daha zengin olurdu bayram sabahlarında. Yani normal kahvaltının dışında daha farklı yiyecekler, içecekler de dahil olurdu. Televizyonda, TRT kanalında hiç unutmam, babam da onu çok severdi. Oyun havaları diye oyun havaları çıkardı genelde, böyle bir şey vardı. O televizyonda o çalardı falan gibi, böyle zevkli bir şekilde şeyimizi kutlardık, bayramımızı kutlardık. Tabii Kurban Bayramı daha farklı bir olay. Kurban Bayramı'nda da kurban kesimi olayı olduğu için hayvanı alıp şey yapabileceğiniz, koruyacağınız bir yer olmadığı için hayvanlar bayram sabahı satın alınırdı. Bayram sabahında satılan hayvan satım yerlerine
gidilir, orada hayvan beğenilir. Ondan sonra o daha önce de konuştuğumuz gibi evimizin karşısında bir tane arsa vardı. O arsaya getirilir, o arsada o şey eda edilirdi. Kurban şeyi eda edilirdi. Öncelikle Fatih Camii. Ondan sonra yavaş yavaş başladık işte. Şehzadebaşı Camii, Sultanahmet gibi böyle büyük Eyüp Camii gibi camileri dolaşırdık. Şimdi mekanlarda değişiklikler derken tabii ihtiyaca göre de binaların yaşıyla bağlantılı olarak ister istemez bazı şeyler oluyor. Yani eski binalar kendilerini yeni binalara teslim ediyorlar. Tabii bu da aslında acıklı bir konu. Yapmamakta fayda var aslında. Yani eski tarihi dokuyu da korumak lazım. Çünkü bunu yurt dışındaki bütün şeylerde, ülkelerde görüyoruz. Yani eski dokuyu koruyarak siz yenilerini de yapabilirsiniz. Onun için yani eskiyi yıkmak değil de eskiyi hayatta tutabilmek için ne gerekiyorsa onu aslında yapmak lazım. Yani benim oturduğum semtte mesela 3-4 tane tarih taşıyan bina var. Bunlardan isimlerini de vererek söyleyebilirim. Bir tanesi Selamet Apartmanı diye bir apartman vardır. 1800'lü yıllarda yapılmış. Bir Kuleli Apartmanı var. Gene 1800'lü yıllarda yapılmış binalar var. Bu binalar hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Yığma binalar bunlar. Yani betonarme belki binalar değiller bunlar ama hayatlarını bir şekilde devam ettirmeye çalışıyorlar. Bunu bizim büyüklerimiz aslında bunları değerlendirmeleri lazım. Yani bunların sahipleriyle ilişkiye geçerek veyahut da işte orayı kamulaştırarak veya şunlar bunlar gibi buradaki dokuyu canlı tutmak, onu bizden sonraki nesillere de bunu taşıyabilmek adına bazı girişimlerde bulunabilir. Yani bina tamamen eskidi, biz bu binayı yıkalım, yerine yeni bina yapalım şeyinden vazgeçmekte fayda var gibi görüyorum. Tabii bu bahsettiğiniz yangınlar bizden çok önceki olan yangınlar tabii bunlar. Yani İstanbul bayağı yangınlar geçirmiş. Yani 1500'lü yıllardan başlayarak yangınlar geçiren bir semt. Ama tabii bunların kalıntısı olarak kalan bazı yapılar var. O yapılar da bizim çocukluk dönemimizin oyun alanlarıydı. Bunlardan bir tanesi mesela şu anda üstünde Kambur Mustafa Paşa Camii'nin olduğu yer adı mağara olarak geçerdi bizim dönemimizde. Mağara aslında Bizans yapısı bir binanın kalıntısının üstüne daha sonra cami yapılmış. O yangınlarda da hangi yangında olduğunu hatırlamıyorum. Tabii çok eski bir tarihteki yangında yanmış. Ondan sonra da öyle atıl bir şekilde orada kalmış. Sonra da üstü ot bürümüş. İçi harabe bir şekilde dönüşmüş olan bir yapının içinde biz çocukluğumuzu geçirdik. Daha sonra bir vakıf burayı ele aldı. Buranın eski bir cami olduğunu tespit ettiler ve üzerine o camiyi eski şekline bağlı kalındı mı bilmiyorum ama bir cami oluşturdular ve şu anda cami hayatiyetini sürdürüyor. Yani şimdi Fatih kendi başlı başına, yani Fatih'in fethinden itibaren oluşturulmuş ve ondan önce de Bizanslılardan veya da işte Romalılardan mı artık nereden kaldıysa bilemiyorum. O kadar tarih zenginliğim olmadığı için bunu rahatlıkla konuşuyorum ama yani genel kültür açısından bildiğimiz Bizans dönemi, Osmanlı döneminden kalan eserler çok. Bunların başlıcaları mesela işte Bozdan Kemeri. Bozdan Kemeri başlı başına bir tarihi eser. Ve Fatih'te, bunun dışında işte Fatih Camii adı üstünde gibi İstanbul'da Fatih'te Kariye Camii mesela bunların hepsi bir tarih. Şöyle söyleyeyim, bu Sofular Camii'nin hemen hemen arkasına tekabül eden bir alanda orada da bir cami var. Yeşil Tekke Camii diye bir cami var. O Yeşil Tekke Camii'nin hemen bahçesinde bir su kaynağı var. Onu söylediğinizi tahmin ediyorum. O hala da o kaynak orada devam ediyor. Zengin bir demek ki damar ve orada o su hala kullanılıyor. Şadırvan'da da kullanılıyor. Çevre insanların ihtiyaçları için de kullanılıyor. Hatta bir dönem caminin o sudan gelir elde ettiğini de biliyorum yani. En başından beri söylüyorum Fatih, Fatih, Fatih.
Fatih bizim için değişmez bir armada yani.